Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda özellikle örgü yapmak isteyen, örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için bu şekilde bir model hazırladım, tasarladım. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Dediğim gibi özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için ideal, bilen arkadaşlarımın da böyle bir çırpıda kocaman battaniyeler yapabileceği, kırlentler yapabileceği bir güzel çalışma meydana geldi arkadaşlarım. Umarım sizler de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. Beğeni ve yorumlarınızı alt kısımda yapabilir. Ayrıca videonun daha çok kişiye ulaşması için paylaşımda da bulunabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, modelimi yaparken şöyle Alize Wool Time isimli ipleri kullanarak yaptım arkadaşlarım. Biraz dokusu kalın ve yünlü bir ip arkadaşlarım bunlar. Bunun numarasını vermek istiyorum. Şöyle hemen 11019 arkadaşlarım. Bunun numarası 11019. Bu da krem rengi zaten. Onu da söyleyeyim, 55 olarak geçiyor arkadaşlar. Yani biri krem, beyaza yakın krem, diğeri de batik bir ip kullandım. Şimdi şunu söylemek isterim. Evde arta kalan ipleriniz varsa arkadaşlar, ideal bir model, yani vazgeçilmez bir model olacak sizler için. Arta kalan iplerinizi her sırada farklı farklı yaparak böyle daha farklı bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi arta kalan iplerle birlikte bir tane ana renginiz olsun. Mesela krem ya da siyah gibi arkadaşlarım. Öyle düşünerek bu arta kalan ipleri toparlamak için muhteşem güzel bir fikir, bir çalışma. Evet, yapımı da gayet kolay dediğim gibi. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle arkadaşlarım şu şekilde alıyorum. Bir halka yapıyorum. Bu halkanın içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde ve buradan şöyle bir tane zincir çekiyorum. Sonra hemen yanına iki tane şöyle bir iki tane sık iğnemi yaptım arkadaşlarım. Daha sonra bu sık iğneden sonra iki tane zincir çekiyorum. Bir iki. Sonra iki tane yine sık iğne yapıyorum. Bir 2. Bu şekilde dört bir köşemiz için yer yapıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, bu da sonuncu köşemiz oluyor arkadaşlarım. Şöyle alıyorum, sıkılaştırıyorum, birleştiriyorum buradan. Şimdi burası bu şekilde iken, böyle iken diğer ipimi alıyorum. Diğer ipimiyle bunun içinden bu şekilde geçtim ve bunu da aynı zamanda buraya bağlamış oluyorum arkadaşlarım. Şimdi aradan yürüteceğim ben onu. İkisini de kaybetmiş olacağız. Şöyle birazcık sıkılaştırdım. Çeviriyorum. Bakın. Şuraya geri dönüyorum. Buraya geri döndüm. Buranın içerisinden, yani zincirimin içerisinden bir tane çektim bu şekilde. Sonra hemen yanındaki yerden bakın şöyle giriş yapıyorum. Buradan. Bir tane de buradan çıkartıyorum, şöyle birleştiriyorum. Üçünü birlikte alıyorum arkadaşlar. Sonra aynı yerin içerisine, bakın ikinci yerin içerisine giriş yaptım. Köşeden değil arkadaşlar, hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Sonra bir de yanına geçiyorum. Oradan da bu şekilde alıyorum. 3 tane topladım. Üçünü birlikte çekiyorum. Aynı yere bakın, şuraya giriş yapıyorum. Bunları da bu arada alttan götürüyorum. Şöyle daha sonra ortaya, yani köşeye arkadaşlarım, bakın şu köşeden giriş yapıyorum. Çıkartıyorum bu şekilde. Üçünü birlikte alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Giriş yaptım köşeden.
Burada daha net anlaşılacaktır. Bakın giriş yaptım. Hemen şu yanındaki yer. Bakın şurası. Buradan giriş yapıyorum. Çekiyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Buradan giriş yaptım. Yanından giriş yaptım. Üçünü birlikte çektim. Buradan giriş yaptım. Ortaya geçiyor. Köşeye geçtim. Köşeden girişimi yaptım. Çekiyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Sonra yine aynı şekilde bakın çektim. 1 2 üçünü birlikte aldım. 1 2 üçünü birlikte aldım. 1 köşeden giriş yapıyorum. 2 üçünü birlikte alıyorum. 1 2 zincir çektim. Aynı şekilde devam ettiriyorum. Köşeye geldim yine bakın. Köşeye geldikten sonra 1 2 zincirimi çektim. Buranın içerisinden bakın arkasından hemen şu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle çıkartıyorum. Sonra bunu arkadaşlar burası önemli. Arkasını çeviriyorum. Bu ortayı biraz daha birleştirebiliriz. Şöyle ipimiz burada. Çekelim şöyle birleşsin. Evet. Şu fazla ipi de keselim arkadaşlar. Önlü arkalı rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar modelimi. Şimdi bunu alıyorum. Buradan şu şekilde tutundum. Köşedeyim zaten bakın. Köşedeyim. İlk girişimi yapıyorum. Bakın şöyle. Girişimi yaptım. Hemen buradan bir tane arttıracağım için şöyle kenardaki yerden de giriş yaparak alıyorum. Tersinden örüyoruz arkadaşlar bu sırayı. Aldım ve üçünü birlikte çekiyorum. Sonra bakın buradan giriş yaptım. Çektim bir tane. Sonra hemen yanındaki yerden giriş yaparak bir tane de buradan alıyorum ve birleştiriyorum. Buradan giriş yaptım. Bir de buradan üçünü birlikte alıyorum. Evet, köşeye geldim yine. Köşede de aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde devam ettiriyorum arkadaşlarım. Şöyle buradan giriş yaparak 3 tane olunca topluyorum. Sonra tekrar aynı yerden ve yanındaki yerden giriş yapıyorum, alıyorum ve çekiyorum. Yaptığımız işlem aynı şekilde, ancak bir ters tarafından bir düz tarafından renklerimizle devam ettirerek böyle değişik bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi 1 2 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde burayı da devam ettiriyorum arkadaşlarım. Köşeye geldik yine. Bakın aldım. Buradan da giriş yapıp alıyorum. Önce bir tane buraya yapacağız. Ondan sonra şimdi alıyorum. Burası köşe yerim arkadaşlarım. Bakın şöyle göstereyim. Köşeden de girişimi yapıyorum. Bu şekilde. Oradan da bir tane aldım. Birleştirdim. 1 2 zincirimi çektim. Geliyorum bu şekilde burayla birleştiriyorum. Şöyle çektim ve bu ipimi alıyorum alttan. Ön tarafında çeviriyorum. Ve bakın görüntüyü arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi burada yine aynı şekilde şöyle giriş yapıyordum. Bakın şu köşeden girişimi yapıyorum önce. Sonra bir de hemen yanından giriş yapıyorum. Bir tane de artıracağım için. Şöyle aldım ve devam ediyorum. Buradan değildi, pardon. Şöyle. Biraz gevşek gevşek yapmaya özen gösterin arkadaşlarım.
Dokusu çok ince olmuyor, kalın oluyor. Bu da kalın bir ip zaten. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şöyle alıp yine devam ediyoruz. Bir iki zincir, tekrar bakın şuradan giriş yapıyorum. Aldım ve devam ediyorum. Evet, şimdi tamamladık. Yine bir iki zincirimi çektim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben size şu aradaki, mesela şu beyaz yeri böyle ara sıra bu şekilde yaparsanız daha bir renkli, daha bir değişik gözüküyor. Bakın burada yeşili yapmıştım. Burada beyazı yaptım. Sonra tekrar beyazı, kremi yaptım. Bunu da arkadaşlarım aynı rengimle devam edeceğim. Şöyle bir tane böyle geri dönerek bağladım. Bu krem rengimle ne yaptıysam aynı şekilde bununla devam ettiriyorum. Şöyle bunu da buradan alalım ki yukarıya doğru kaymış olsun. Şöyle bakın aldım. Bunu da alıyorum. 3 taneye tamamladım. Üçünü birlikte çekiyorum. Yani yine aynı işlemi aynı rengimizle yaptığımız zaman bakın şöyle bir kalın bir çizgi elde ediyoruz. Ara sıra bu şekilde yaparsanız güzel olur. Yani yapmasanız da olur. Bu tamamen ben hani bu şekilde tasarladım. Öyle güzel olacağını düşündüğüm için değişiklik yapmak istedim ve bu şekilde yaptım arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bakın. Aynı rengimizle devam ediyoruz. Yani arka sırayı da. Köşeye geldik yine. 2 zincirimizi çektik. Tekrar devam ediyoruz. Tığ olarak 3,5 milim tığ kullanıyorum arkadaşlar. Galiba söylemedim. Şöyle göstereyim. Eliniz hangisini seviyorsa, biraz kalın olduğu için ipimiz, elinize göre ayarlayın derim arkadaşlarım. Şöyle içerisinden aldım ve devam ediyorum. Renk değişimini de yani 2 kat olanı da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi yine geldim, bakın ip değişikliği yapacağım. Bir iki zincirimi çektim. Şöyle girişimi yapıyorum.
Bu şekildeyken de yapabilirsiniz arkadaşlar ip değişikliğini. Az önce onu söylemeyi unuttum galiba. Şöyle ikisinin içinden geçirdim bu rengimi. Bununla başlayacağım şimdi. Şimdi buradan tekrar giriş yapıyorum. Ön tarafını bakın beyazı değiştirmiş olduk. Sonra beyazın yerini değiştirmek için de aynı böyle beyazı iki renk gidip beyazla devam edeceğiz. Şöyle aldım. Birinciyi, ikinciyi de hemen buradan aldım ve devam ediyorum. Aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlarım her tarafına. Burası bizim ön tarafımız dediğim gibi. Bu yerler değişmiş oluyor. Yeşile dönmüş oluyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yaparsanız bakın şurada yeşili aldık. Yeşili burada daha baskın bakın. Aralardan gidiyor. Burada beyaz baskın. Burada yeşiller baskın. Evet bu şekilde de burayı tamamlayıp artık devam ediyorsunuz arkadaşlar. Modelimizin yapımı bu. Bu kadar basit, kolay bir model. Ama görünümü gördüğünüz gibi çok değişik ve farklı oldu. Umarım sizler de bu şekilde düşünürsünüz. Sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlarım. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden önce Örgü Modeliniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.